Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli pizza yapacağız. Sebzeli ve biraz da hafif acılı bir pizza. Çok güzel oluyor, nefis. Size gerçek pizza hamurunun nasıl hazırlandığını göstereceğim. Bir de sosu çok önemlidir. Biliyorsunuz İtalyanların meşhur pizza domates sosu. Evet, buyurun başlayalım. İlk önce pizza hamurunu yapmakla başlıyoruz. Derin bir kaseye 500 gram un, tuz ve şeker alıp biraz karıştırıyoruz. Ve ortasına biraz ılık su döküyoruz. İçine kuru maya ve karıştırıyoruz elimizle. Ve daha sonra azar azar su ilave edip hamur kıvamına getiriyoruz. Malzemelerin bütün miktarlarını detaylı olarak videomun altında infobox'ta bulabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra biraz da en son olarak zeytinyağı üzerine döküp tekrar biraz yoğuruyoruz. Hamurumuz bitmiştir ve dinlenmeye bırakıyoruz üzerini kapatıp. Ve en az 1 saat veya 2 saat dinlendiriyoruz. Ve bu arada sosunu hazırlıyoruz. Sosu için küçük bir tencereye biraz zeytinyağı alıp küçük kıyılmış sarımsak ilave edip hafif kavuruyoruz. Hemen ardından baharatlarını ilave ediyoruz. Tuz, karabiber, kekik ve reyhan ve bunlarla birlikte hafif kavuruyoruz. Ve hemen ardından kutudan domates taneleri veya taze rendelenmiş domates de olabilir. İçine alıyoruz ve karıştırıyoruz. Hafif kaynatmaya bırakıyoruz. Ve kaynayınca en az 15 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. İsteğe göre sos bittikten sonra bir avuç kıyılmış taze reyhan da ilave edebilirsiniz sosunuza. Evet, şimdi üzerinin sebzelerini kesiyorum. Bunun için kırmızı biber, kapya biber veya yeşil biber de olabilir, isteğe bağlı. Ve biraz kırmızı soğan, ince ince böyle piyazlık kesiyorum. Ve şimdi mozzarella. Mozzarella'nın aslında kesilmesine hiç gerek yok. Böyle elinizle küçük parçalara ayıracaksınız. Bu arada hamurum 2 saat bekledi ve bu kadar güzel kabardı. Ve çok güzel ılık bir ortamda bekledi çünkü. Ve üzerine un serpip tekrar kısa yoğuruyorum. Hamurumu açmak için tezgaha biraz un serpiyorum. Ve hamuruma da un serpip merdane yardımıyla açıyorum. Ve tepsinin üzerine alıyorum. Ve üzerine diğer malzemelerim, turşuluk biber, yeşil zeytin veya siyah zeytin de olabilir. Ve ek sebze olarak marine enginar kalpleri burada görüyorsunuz. Kutudan hazır aldım ve bunları kullanacağım. Ama siz brokoli veya başka sebze türü de kullanabilirsiniz isterseniz. Veya sadece biberli de yapabilirsiniz. Biberli ve soğanlı. Şimdi sosum pişmiştir ve üzerine yayıyorum sosumu. Ve üzerine hemen mozzarella peyniri geliyor. Mozzarella peyniri bulamazsanız tabii ki rende kaşar da olur. Ve peynirin üzerine hemen enginar kalplerini alıyorum. Bunların biraz suyunu sıkmanız lazım. Çünkü marine olduğu için ya sulu veya yağlı olabiliyor. Ve üzerine hemen soğanlarımı alıyorum. Soğan sevenler için. Soğanınız pek tercih etmiyorsanız soğansız da yapabilirsiniz. Ve hemen üzerine zeytinleri dağıtıyorum. Ve biberleri dağıtıyorum. Ve en üste turşuluk biberlerimi de dağıtıyorum. Bu acı oranına göre sizin kendi tercihinize bağlı. Ben biraz acı biber seçtim. Çünkü pizzayı acı seviyorum. Ve şimdi fırına sürebilirim. 250 derecede hemen hemen 8-10 dakika en alt katta pişecek. Ve çıkınca böyle gözüküyor pizzamız. Şahane. Altı kızarmış oluyor ve çok güzel de kabarmış oluyor. Yani gerçek güzel bir pizzanın bence hafif altı çıtır olacak ve çok güzel hamuru da pişmiş olacak. Hafif de kabarmış olacak. Bu incelik durumuna bağlı.
Pizzanızı çok ince açarsanız tabii ki fazla kabarmaz ama biraz daha kabarık pizza istiyorsanız daha kalın açmanızda fayda var. Evet, bugün sizlere benim favori pizzamı tanıtmak istedim. Ben aynen böyle vejetaryen usul sebzeli çok seviyorum. Bugün enginarlı yaptım. Daha önce marine olmuş enginarla veya daha önce pişmiş enginarla da olabilir. Bazen de brokolili yapıyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Böyle yapmak istiyorsanız brokoliyi birkaç parçaya ayırıp sadece daha önce 2 dakika sadece haşlamanız gerekiyor. Daha sonra brokolileri üzerine koyup aynı enginar gibi yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Evet, benden bugünlük bu kadar. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Ve beğendiyseniz bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Daha fazla video görmek istiyorsanız tarafımdan. Evet, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.